Yine mükemmel bir şekilde başladık. Dümenimiz kırıldı. Evet, uçaklar uçmak ister diye tekrar yine bir radyo kontrollü model uçak denememizden hepinize merhaba. Ya sesten de anlayacağınız gibi arkamdaki dallarda size anlattığı gibi diyelim. Hava biraz rüzgarlı. Uçmak için ideal bir gün değil. Evet. Ama biz Yani çok hevesliyiz. Onu tartışıyorduk biz de. Yine aynı yerdeyiz. Aynı şekilde söz verdiğim gibi 2 uçakla geldik buraya. Bakalım neler yaşayacağız. Ama ilk versiyonlardan bazı upgrade'ler var. Tabii değişiklikler var, Evet. doğru, aynen. Aynı şeyi deneyip aynı sonuçları almak zaten çok olası yani. Yanımızda birkaç tane de bu 3D dünyasında en çok indirilip böyle motorsuz şekilde işte gençlerin, çocukların kullandığı modeller var. O modellere mi girelim yoksa ilk başta uçağımızı mı Oradan alalım? gidelim. Belki rüzgar da sakinler zamanla. Şu anda elimde Glider değil mi bu? Glider aslında bir planör değil mi o? Evet, bir planör. Aslında yani uçma tecrübesine en saf yaşayacağınız alet planördür yani. Planör pilotları benim bildiğim diğer pilotları zaten hor görür biraz. Motorsuz. Aslında her uçak bir planördür diyebilir miyiz? Tabii. Değil Doğru. mi? Ama tabii bunların şimdi glide ratio'su yani glide ratio belli bir irtifa vererek hani termal yakalamadığın senaryo için söylüyorum. Ne kadar mesafe kat edebildiğin onun glide ratio'su oluyor. Tabii mesela bu delta kanatlarda çok düşük. Ama mesela yolcu uçaklarında görece daha fazla. Ama bu zaten zirvesi işin. Evet. Bu çok az irtifa kaybederek bunlar gerçekten çok uzun mesafeler alabiliyorlar. Peki mesela biz tek motorlu, çift motorlu, jet motorlu uçaklardan vazgeçtiğimizde bir gün planör yapmak sence ne kadar mantıklı olur? Yani bence daha böyle dünyanın neresinde olduğunuza göre mesela irtifası yüksek olan Mesela buraya geldik yine. Evet. Motorsuz bir uçak uçuralım dedik. evet. Burada mesela planör uçurabilir miyiz buradan? Yok, deniz seviyesindeyiz. Yani irtifa lazım öncelikle. İrtifa lazım. Tabii kalkmak için irtifa ister bunlar. Hatta çoğu kez motorlu bir hava taşıtı tarafından çekilirler. Ya da sapanla fırlatıldığı yerler var. Türkiye'de hatta bu cennete diyebileceğimiz birkaç yer var benim bildiğim. Sapanla fırlatılmış demişken burada bir sapanla fırlatılabilen bir modelimiz var yine. Yine en çok indirilen modellerden bir tanesi. Lastiği ağzına bağlayıp buradan sapanla birlikte fırlatılıp çok iyi Evet. bir şekilde uçtuğu Çok iddia edilen bir uçak bu. Çok sevdiğim oyuncaklar gerçekten bunlar. Evet. İyi uçacak gibi bir hali var. Ben bunu da video çekilmeden hemen önce inceliyordum. Böyle genel hani ağırlık merkezi bunun yani kanadının dengeli geliyor yani. Bu uçar ya. Bu güzel uçar. Açıkçası bunun uçacağını düşünüyorum. Elle fırlatsana bir ya. Nereye gidecek bakalım. Bakalım. Evet, uçabilir. Daha Peki güzel bir olur. modelimiz daha var yine. Böyle tabancasıyla birlikte yapılmış bir model var. Tabii bu PLA ile yaptığımız için birazcık sıcağa maruz kaldığında hemen kozmetik olarak şeklini değiştiriyor. Hiç sevmiyor değil mi Efe? Hiç sevmiyor ya abi. Hiç oturmuyor, şey yapmıyor. Bu da böyle oturur bunu. Şöyle tersti galiba. Nasıl olduğunu unutmuşuz bunu. Şöyle nasıldı bu ya? Fail oluyor şu an. Yok öyle değildir o. Bu değildi değil mi? Öyle değildi. Böyle bir Belki şeydi de. öyledir de. Nasıldı acaba? Bakabilir miyim? Bir şey oturmuyor buraya. Nasıl olacak? Acaba sürgülü bir şey miydi o ya? Nasıldı ya? Tabancayla fırlatılan bir model Evet, ama bas tabancaya mesela. Bas bas. Evet. aslında bu tüf tüf olarak da bayağı Tabii iyi. ucuna bir şey koysak fırlatır. Öyle bir şey mi denesek acaba? Şu deminkini uçurur mu? Ama bu niye oturmadı buna? Bunun altında bir kızak yok yani oturması için. Bu modelin o zaman geliştirilmesi lazım. Ya da biz yanlış bastık bunu. Belki de. Yanlış parçalar Altı mı mıydı? vardı acaba? Altı falan var. Neyse bu da böyle bir hikayeydi. Yine Mehmet Ali kardeşimin boyama yapmayı sevdiğini biliyorum. Aynı zamanda sabit kanattan ziyade döner kanatlara olan bir ilgisi var. Onun için de yine böyle boyanmaya müsait ve kendi upgrade'leriyle değiştirebileceği bir helikopter getirdim ona. Çok güzel bir üretim gerçekten. Buna nereden aşinayız bu helikoptere? Bu Little Bird olabilir mi ya? Askeri bir helikopter. Bu askeri bir helikopter. Değil mi? Buna GTA oyunlarından alışkınız. Şifre yazıp fişt diye Evet, bunu bununla şeylerde- insanları tarıyoruz ya böyle. Yani tabii bunun askeri envanterdeki adı başkadır muhtemelen ama Evet. bu oyunlarda hep Little Bird diye. Bunun üzerine minigun Evet, tabir edilen evet, toplar konulur. evet. Ondan sonra kanatlarına roket atarlar konulur. Evet. Onlar güdümlü güdümsüz roketler atabilir. Hatta Evet. Z'ye bastığımızda rokete geçip işte X'e bastığımızda minigun'a geçiyordu. Öyle bir şeyler oluyordu. Evet, böyle meskun mahalle olan çalışmalarda şey olabiliyor. Bayağı Evet. hava desteği verebilen Evet. yani çılgın. Ön taraftaki cam bölümleri de var yine. Onlar da baskıda. Onları yine siyah boyaman için sana ayrıyeten yapıştırmadım. Onlar duruyor. Belki sprey boyayla boyamak istersin. Çok teşekkür ederim. Fazladan bir uğraş olmasın senin için. Çok teşekkür ederim. Yani boyanmayacak yerleri bile şöyle detaydan da görünür. Evet. Çok güzel parlıyor. Yani. Yine bunun Silk PLA dediğimiz bir PLA cinsi var. Parlak. Onunla bastım. Çok güzel olmuş. Çok
teşekkür ederim. Üstteki pervanesinin eğimleri falan gayet güzel. Müthiş bir alet gerçekten. Evet. Helikopterler çok çılgın aletler. Çok seviyorum helikopterleri. Çok teşekkür ederim. Belki bir gün helikopter de yaparız. Belki de artık bu konudaki mühendisliklerin tabii o çok uç bir seviye ya. Gerçekten hiç hata yeri yok yani helikopterin. Doğru. Evet. Ya YouTube'da zaten baktığımız zaman falan yani ben hiç helikopter yapan birisine denk gelmedim. Ya belki vardır, biz denk gelmedik ama yani gerçekten bu çark sistemi, arka sönümleme pervanesi, Evet. üstteki pervanesi bu işi çok zorlaştırıyor. O yüzden uçaklarla devam ediyoruz diyelim. Allah sabit kanatlardan razı olsun. Çok seviyoruz. Yani sabit kanat gerçekten çok yani ilkel demek istemiyorum ama biraz helikoptere göre öyle bir platform. Yani çok daha fazla hatayı kaldırabilir. Bir kanadın diğerinden biraz yamuk olur. İşte ne bileyim triminde bozukluk olur falan. Bunları uçarken havada çözebiliyorsun. Ama helikopter hiç öyle değil. Helikopter çok yüksek hızla dönen bir pervanesi var üzerinde. O zaman helikopterimizi de arkaya alıyorum. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Asıl bir hediyem var şimdi sana. Bu hediyeyi aslında ben uçuşu yaptıktan sonra Mehmet Ali'ye vermek istiyordum. Bugünün anısına olsun istemiştim. Ama yine bu efsane Türk Yıldızları modelini Mehmet Ali'ye takdim ediyorum ve güle güle başının ucunda bir yere koymasını istiyorum ondan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ondan bir tanesi. Görsel olarak çok hoş. Yaptıktan sonra dekoratif anlamda da böyle insanın evine bir hoşluk katıyor. Evet, harika bir masa süsü yani bu. Evet. Aslında onu duvarda değerlendiriyorlar. Duvarda da olabilir. Evet. Doğru diyorsun. Ofisime asacağım. Çok Tamam. teşekkür ederim. Güle güle kullan. Gelelim Tamam. kaçınılmaz olana. Evet. Bugün uçuyor muyuz, uçmuyor muyuz? Yani birazcık oyalanalım dedik. Rüzgar geçsin, oyalanalım. İşte her uçmaya geldiğimizde, demin arabayla gelirken de bunu konuştuk. Bizim için heyecanlı bir gün oluyor. Yani çünkü biz bunu seviyoruz. Uçmayı seviyoruz, havacılığı seviyoruz. Lisanssız pilotlarız diyebiliriz kendimize. Bu bir de yani bu daha önce uçmamış Evet. bir platform ya. Kendi yaptığımız Evet, ve hiç evet. uçmadan bir platform. Yani bu ona yani İngilizce maiden flight deniyor. Yani ilk uçuş yani. Evet. Birebir translate etmeyeyim, nereye gider bilemedim hiç. Ama bu zaten her defasında çok heyecanlı bir olay. Nasıl uçacak, uçurabilecek miyiz, güzel, sağlam bir hani iniş yapabilecek miyiz? Bir de bazı şartların bir araya doğru şekilde gelmesi gerekiyor ya uçuş Evet. yapabilmek için. O da aslında mesela bir arabamız olmuş olsa, kumandalı bir araba, burada şu an sürmüş ve bitirmiştik bile. Evet, İkinci pili arıyorduk bir yerlerde ama uçak öyle değil işte. evet. Rüzgarı bekliyoruz, hava şartlarının düzgün olmasını bekliyoruz, yağmur yağmasını istiyoruz, zemin düzgün olsun istiyoruz. Çevre güvenliği bizim için çok önemli. Bir de böyle ara testler de yapabilirsin. Mesela ne bileyim arabayı yaptın. Ha. Şasisi, platformu 3 aşağı 5 yukarı çıktı. Ya çıkayım şurada üzerinde kaportası yokken bir döneyim dersin. Evet, Ama bu hiç öyle değil. evet. Bu uçağın tamamı bittikten sonra artık siz montajı bitirdikten sonra bile ince ayarlara başlıyorsunuz. Kontrol yüzeylerine limitler koyuyorsunuz. Bunların kumandaya nasıl tepki vermesiyle ilgili eğrilerini oluşturuyorsunuz. Ya her şey bitmiş oluyor ve sen bunu test ediyorsun. Her şeyi bir kere de test ediyorsun. Saatlerce süren bir emek var bunun üzerinde. Belki kaç saat emek gitti yani bu. O zaman lafını çok küçük böleceğim. Uçağımızı masaya koyup başlayalım mı? Başlayalım. O zaman ikinci bölüme başlıyoruz ve uçağı hazırlıyoruz. Bu sefer biraz detaylarını bahsedelim uçağın. Tamam, detaylarına değinelim. Ben kontrol yüzeylerini anlatayım. Olur. Uçağımızda aslında temel 3 tane kontrol yüzeyi var bu uçakta. Kanatlarında aileronları var. Bunlar uçağın roll denilen şu eksendeki hareketinden sorumlu. O aileronlar da şu gri olarak zaten üzerinde. Sen bunu çok güzel bir işçilik yapmışsın bu arada. Teşekkür ederim. Benim uçağımdan çok daha iyi görünüyor bu kırmızıya boyandığı zaman. Bir de üzerinde sanırım bir reçine uygulaması var kanatlarında. Evet, üst tarafına bir reçine uygulaması yaptım. Ultraviyole reçine dediğimiz o mor ötesi ışıkla hızlı donabilen bir reçine. Evet, hem pürüzsüz bir şey de sağlamış bir hava. Evet. Aynı zamanda birazcık kanat üzerinde mukavemet katsın diye bunu yaptım. Çünkü bunun baskı malzemesi aero filament dediğimiz bir filament. Aero PLA diye geçiyor. Mesela bu iki model arasındaki farklardan bir tanesi oldu. Evet. Onu da test etmiş olacağız Evet, bu aşamada. evet. Onu da göreceğiz burada. Aerolarda şöyle bir şey var. Muhtemelen iç doluluk oranından kaynaklı. Uzun süre bekleme yaptığı zaman kanat bölümleri diyelim aslında
da bunu. Aşağı doğru eğilme gerçekleşmeye başlıyor. Böyle kendini bırakıyor değil mi Evet, biraz? kendini aşağı doğru salıyor. O salmayı engellemek için üzerine bir reçine uygulaması yaptım. Aynı şekilde burada boydan boya giden içeride tek parça. Bu da belki görünebilir. Evet. Tek parça bir PLA filamenti değil mi o? Aynı zamanda altında da var. Altında da var. O da malzemenin böyle deforme olurken direnç sağlamasını gösterecek. Tıpkı hani beton üstü demir atmak gibi aslında. Evet. Kuyruğa geçebilirsin. Evet. Kuyruk, şimdi uçağın ağırlık merkezinden uzakta olduğu için uçağı şu eksende ve şu eksende hareket ettirmek için en uygun nokta aslında bu. Evet. Uçakta en az stresi yaratarak uçakta en fazla böyle şeyi dönme etkisini yaratabileceğiniz alan. O yüzden biz uçağın pitch dediğimiz bu burnunu kaldırıp indirmesi, yani şu eksendeki hareket pitch, şu eksendeki hareketi ise yav. Yani direksiyon gibi aslında yav. Biz Evet. arabada mesela sadece tek eksenden sürüyoruz arabayı. Evet. Ama uçak öyle değil, artık havada olduğu için her eksende hareket etmesi lazım uçağın. Bu hareketleri de Su altı cihazları gibi. tıpkı aynen öyle. Evet. Aslında aynı dinamik. Aynen. Evet. Kuyruktaki şu dümen, bu modelin mesela Piper'ların benim sevdiğim özelliği tekeri, yani uçağı yerde taksi yaparken manevra yaptırmanızı sağlayan teker arkada ve bu direkt rudder'a bağlı. Yani siz rudder'a kumanda verdiğiniz zaman aynı şekilde uçağı yerde de döndürebiliyorsunuz. Evet. Bunun için ayrı bir servo falan koyman gerekmiyor. Gerekmiyor. Evet. Hem malzemeden kurtarıyorsun, hem ağırlıktan kurtarıyorsun, Evet. Ama hem işte de işçilikten inerken- kurtarıyorsun yani. Dezavantajı da işte inerken böyle kuyruk çok aşağıda inmemeniz lazım. Yani ilk arka tekeri vurmak pek iyi bir senaryo değil bu modelde. Sen bu sefer çok güzel hazırlıklı gelmişsin. Mesela bu limitleri koyarken bizim şunu da tanıtalım istersen. Şöyle gönyeler. Evet, uçak gönyeleri yaptım geldim. Evet, bunu anlatır mısın bize? Bu nasıl kullanıyoruz? Uçak gönyemiz yine uçağın sabit bir noktasında, kanadın sabit bir noktasına arasındaki boşluktan geçirerek artı ve eksi yöndeki derecelerini ayarlamamızda bize rahatlık sağlıyor. Mesela Şimdi siz birazdan- buradan kumandayı verdiğiniz zaman Evet. bu aleron hareket edecek. buradan ve Aleronu, derecesini oradan anlayabileceğiz. biz bunun limitlerini tabii nereden aldık? Üreticinin PDF'inden. Öner PDF'inden. Aynen. Mesela aleronlar için 15 milim yukarı aşağı hareket istiyor mesela. Evet. 15-12. 15, Eksi 12 artı 15. Doğru. Onu da şeyden dolayı istiyor. İşte burada çift taraflı hareket var ya. O çift taraflı harekette artı 15 eksi 15 yaparsa artı 2 öbür taraftan daha fazla olacak. Evet. Daha fazla bir bükülme sağlayacak. Onu orada biraz sönümlemeye çalışıyor aslında. Aynen. Üstten kanatlar çünkü kendini aşağı basma konusunda biraz daha direnç gösteriyor. Evet. Oranın artı 15'i buranın eksi 12'sine denk geliyor gibi bir durum oluyor. Evet. Ama arka rudder ve Altı elevatörde üstü. artısı ve eksisi aynı. Doğru. Şimdi biz bunun gönye ile ayarlamalarını yapacağız. Ağırlık merkezini ayarlayacağız. Pilini takacağız ve uçuşa hazır hale getireceğiz. Şimdi o bölümlere geçebiliriz. Yani yanlış bir gün seçmiş olabiliriz ama hani pilavdan dönenin kaşığı kırılsın derler ya. Onun gibi bir durum da söz konusu yani. Burada. Aliyan'la orayı yapalım. Easy Link denilen bağlantı. Ben söyleyeyim. Evet, şu an enerji var. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kumandada hiçbir hareket, hiçbir kontrol yapmadığım halde farkındaysanız uçak sağ ve sol yaptığında aileronlar kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Aynı zamanda yav hareketi yaparsan, pitch hareketi yaparsan da bunlara şahit olacağız. Yap istersen aşağı yukarı da kaldır. Yani hepimizin aşina olduğu bu gyro sistemi var bu uçağın içinde şimdi. Bu sefer birazcık hileli davrandım. Yorumlarda belirttiğiniz o işte uçağa gyro tak, uçağa gyro tak, uçağa gyro tak dediğiniz işlemi yaptım. Biz Yani. anarşist uçuyoruz, gyrosuz uçuyoruz. Evet. Yani birazcık şey gibi olacak. Airbus pilotu ve Boeing pilotu gibi olmuş olacak. Ya aslında yani dediğim gibi maiden uçuşu yapıyorsan bence gyro takman lazım. Ya uçağın çünkü hani kendi pilotajınla ilgili bir kusurun olduğuna inanmasam bile uçakla Evet. ilgili bir kusur oluyor. En azından sağ salim yere indirmen için hamle şansı veriyor. Taksi yapalım mı? Ne yapalım? Endpointlerini ayarlamamız gerekiyordu. Endpointler dedik, doğru. Endpointlerini ayarlayalım. Şimdi Ben şuraya bakayım. ben şu gözlüğümü bir çıkarayım.
milimin biri, dur bakalım. 2 milim şu an. Bunu biraz kısabiliriz. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bunun %70 oranında kısabilir, yani %30 oranında kısabiliriz bunu. Kısalım. Ben de şöyle size göstereyim bunu. Nasıl bir işlem yaptığımı. Endpoint bölümüne geliyoruz. Endpoint'lerden şimdi derecelerini ayarlıyoruz. Kısma işlemini gerçekleştirdim. Motor takacağız. Evet, ben Pervane. fail safe'ini yapayım mı o sırada? Ha evet. Şimdi fail safe dediğimiz bir olay var. Uçak havadayken eğer ki, yani tabii bu olabilir. Pil bayat çıkabilir, başka durumlar söz konusu olabilir. Kumandamızın pili biterse eğer veya herhangi bir durumda bağlantı kesilirse istediğimiz uçağın tam gazda başını alıp gitmesini istemiyoruz. Ondan dolayı uçak bağlantıyı kestiği anda kumandayla uçağın motoru dursun. Ayarlamalarını yapıyoruz şimdi. Tamam, test ediyorum. Tamam. Kumandayı kapattım ve Durdu. çalıştı. Tamam. Tamam. Kumanda kapalı. Pervane kapalı. takıyorum. Taksi yapalım o zaman. O zaman taksi zamanı geldi. Yani taksiye hiç uygun olmayan bir uçakla yine taksi yollarındayız. Havada Yani dejavu kokusu var havada. abi çukura düştük. Of of. Uçağı takla attıracak. Rüzgar ne taraftan esiyor? Karşıdan geliyor değil mi böyle? Evet. Rüzgara doğru bir hareket yapalım istiyorum ama Direkt rüzgar gülü gibi yani. Direkt rüzgara dönüyor kuyruğuna. rüzgar çok fena. Rüzgar çok fena. Hiç hareket ettiremiyoruz uçağı. Yani hiç doğru bir hareket değil gibi geliyor bana. Bir şey olmuş mu? Nereden kırılmış? Tam bağlantı noktasında. Evet. Tamam, yapıştırırız bunu. Aa tel de çıktı. Tel de çıktı. Teli takarız. Yine mükemmel bir şekilde başladık. Dümenimiz kırıldı. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Yani her zaman konuştuğumuz gibi değil mi? Yani biz bunu uçuramama konusunda kendimize çok barışığız. Kesinlikle ya. Zaten bu bizim hobimiz. Ya biz bunu sürekli yapacağız, Kesinlikle. yapacağız değil mi? Kıracağız yani. Bizim zaten görevimiz o. Biz uçak yapacağız ve Ya elektroniklerimiz zarar görmediği sürece biz kapı orta yapıp montaj yapmaya Evet. tamamız. peki şunu düşünün mesela. Biz bu kadar çok uçak yap. Mesela elimiz arkadan bağlı, gözlerimiz bağlı, böyle ayaklarımıza uçak yapabilir hale gelebilir. Abi bugün var. Çok rüzgar var. Yine Gelmişken benim uçağın taksisini de yapayım diyorum ama. bir diğer uçağımızın taksisiyle de devam edelim. O sırada ben bu parçayı yapıştıracağım. Pes etmek yok. Sonuçta biz kaportacıyız yani. Evet. Yerde takla at. Şimdi diğer uçağa geçiyoruz. Diğer uçağın pilini takıyoruz. Ardından bakalım neler olacak. Şimdi benim senin modelinden farkım şöyle. Ben ucuma bir tane A10 uçağının topundan taktım. Artık Evet. sivil bir uçak değil bu. Piper çalı çırpı sulamak için yapılmış bir uçak ama tarım amacından çıkardık. Artık askeri bir uçağa çevirdim bunu. Roket atarı var ucunda. Roket atar var ucunda. Yine olabilecek hatalardan bir tanesini yaşıyoruz. Yeterince etki var gibi. Şimdi bu biraz kuyruğu ağır bir model Piper. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil yani. Kuyruğu ağır olduğu zaman kafayı çok hızlı diker ve hemen stola düşebilir uçak. Bir anlığına rüzgar kesildiği gibi bir şekilde. Evet. Kalktık mı?
Bence biraz dinmesini bekleyelim. Bir hava koşullarına bakalım. Kırma ya. Buradan yine bunu yapıştıracağız. Ya da işte bu aero asa falan dedikleri var ya. O falan olsa Daha mı sağlam şu an? ya o tabi asanın aerosu çok daha sağlam. Aşırı rüzgar var abi. Bizim uçma ihtimalimiz yok. Kırdığımızda kalırız işte. Aynen. Belki artık bugünlerden sonra bir daha uçma ihtimali nasıl olur rüzgarsız bilmiyorum. Sabah erken işte. Sabah Heh. çok erken saat. Mesela Yani 10'da Baksana. videoyu bitireceğiz öyle söyleyeyim sana. yuh. Aynen. Sen şunu şurada şöyle tutsana ya. Biraz daha iyi. Tamam. Tam böyle tutsana. Çok da ağır la. Pille iyi oluyor. Evet. bayağı. Yani şu büyük falan her şeyi bitirmiyor değil mi şu an? Evet. Gyro iyi numaraymış. Değil mi? İşi ne kadar zorlaştırıyor? Hiç zorlaştırıyor Hiç mu? zorlaştı. Bulutlardan belli abi. Bulutlara baksana. Videonun başından beri maruz kaldığımız bir rüzgar var. Uçmak için geldik bugün. Bütün yorumları güzelce okuduk. Bütün deneyimlerinizden faydalandık. Fakat bu sefer de rüzgara yenildik. Bir sonraki videoda eminim bu uçakları uçurabileceğiz. En azından bir kırım gerçekleşmedi. Aynı uçakları söylediğimiz gibi görüyorsunuz. Yine kol uçuşu yaparak önce teker teker ardından sırayla daha sonra birlikte uçuş yaparak bu kanalda sizlerle birlikte paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.